Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün geçiş egzersizleri yapacağım. Geçişlerimde uzun zamandır çalışmak istiyordum aslında. Sorun vardı. Özellikle 3. pozisyondan 5. pozisyona geçişlerimde hala sıkıntı yaşıyorum. Dedim ki madem çalışacağım, bir de bunu videoya kaydedim değil mi? YouTube kanalımda paylaşırım. Bu yüzden böyle bir video yapmaya karar verdim. Bu arada şimdiden uyarımı yapayım. Ben bir keman öğretmeni değilim. Profesyonel bir keman sanatçısı da değilim arkadaşlar. Yalnızca sizin gibi bu işi öğrenen bir öğrenciyim hala. Daha henüz yaklaşık 5 yıldır keman çalıyorum. Ama yine de bence 5 yıl gibi bir süre kemanı öğretmek için yeterli bir süre değil. Öyle olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yanlış anlaşılmalar olmasın. Eğer yanlış bir şey gösterirsem ya da yanlış bir şey öğretirsem, anlatırsam aşağıda beni düzeltmekten çekinmeyin. Doğrusunu yazabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Bu arada klima sesi geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü biliyorsunuz Adana'da yaşıyorum ve klima açmamak mümkün mü? Neyse, çok uzatmadan başlayacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen çalışmama başlayayım. Önce 1. pozisyon ve 3. pozisyon. Geçişleri çalışmak için birkaç tane teknik var arkadaşlar. Birkaç tane egzersiz var. Onları yapacağım. Hem de size göstermiş olacağım. Mutlaka biliyorsunuzdur yani. Çok öyle gizemli şeyler değil. Hocanız mutlaka size söylemiştir. Geçiş yaparken arkadaşlar öğrendiğim bir iki şeyi de size söylemek istiyorum. Geçiş yaparken parmağımızı çok hafifçe kaldırıyoruz telden. Yani şöyle bir geçiş yapmamamız gerekiyor. Yani bunu yaparsanız çünkü glissando olur, o bambaşka bir şey olur. Geçişte bu şekilde bir kayma duyulmaması lazım. Çok gürültülü bir şekilde daha çok parmağı hafifçe kaldırarak harmoniklerin duyulmasını, yani şöyle. Duyuyor musunuz? Bu şekilde duyularak. Tabii bunu hızlı yapacağınız için duyulmayacak. Sadece siz duyacaksınız. Tabii ki doğru geçiş yapıp yapmadığınızı oktavlarla bulabilirsiniz. Mesela re notasının re teli, la telindeki re notasının oktavı. Böyle kontrol edebilirsiniz. Doğru geçiş.
Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da bileğiniz arkadaşlar. Yani geçiş yaparken bileğinizi şöyle ya da işte geriye giderken şöyle bükmemeniz gerekiyor. Ön kol tamamen birlikte gidip gelmeli. Bu şekilde. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yapabileceğimiz bir diğer çalışmada bir döngü şeklinde aslında. Şu şekilde. Si, re, mi, do şeklinde. Si, re, sonra ikinci parmağımızla mi yapıp sonra geri do'ya dönüyoruz. Bu şekilde. Şimdi ben 3. pozisyondan 5. pozisyona geçişle çalışacağım. Çünkü gam çalışırken hep sorun oluyordu. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Bakayım, yarım saat falan olmuş. Yarım saattir geçiş egzersiz yapıyorum. Çok iyi. Siz de her gün bunu, aslında yarım saat çok fazla bir süre, her gün 10 dakika geçiş egzersizi yapsanız çok iyi olur sizin için arkadaşlar. Söylediğim şeylere de dikkat ederseniz çok çok daha iyi olur. Bileğinizin bükülmemesine, ondan sonra geçişin çok böyle glissando gibi duyulmamasına. Glissando da başka bir müzik tekniğidir aslında. Onun genellikle romantik eserlerde, romantik dönemde yazılmış eserlerde bulunur. Benim de son zamanlarda çalıştığım Çağdaş'ta mesela var, biliyorsunuz ki. Örnek göstereyim. Bu gördüğünüz bu glissando oluyor işte arkadaşlar. Normalde geçiş yaparken böyle bir ses duyulmasını istemeyiz. Bu yayı da gözünüze soktum böyle. Neyse arkadaşlar, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Müzikle kalın. Pratik yapın. Çalış. Bol bol çalışın ki gelişelim.